Evet arkadaşlar, son bölümle artık beraberiz. Çok kolayladık, artık bitireceğiz. En son ne yapmıştık? Ön bedenle arka bedeni birleştirmiştik ve 5 tur boyunca örgümüzü örmüştük. Şimdi bir teknik çalışmasıyla beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Yine benim anlatımımla çok kolay bir şekilde örebileceksiniz. Şimdi tur başlangıcımın olduğu yerdeyim. Hemen işaretleyicimi takıyorum ve örmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, tur başındaki ilk ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Ya da şöyle de dolayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, eliniz nasıl alışmışsa. Bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola. Bütün turu bu şekilde bir örüp bir dolayarak tamamlayacağız. Bakın, bir doladım, bir ilmek ördüm. Bir doladım, bir ilmek ördüm. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bu şekilde turu tamamlayalım. Evet, tur sonuna geldim. Bakın, tur sonunda bir ilmeğim kaldı. Bir dola, bir ör yaptım ve bir kez daha doladım. Bakın, bunun birbirini takip etmesi lazım. Bir sonraki ilmeğimin arasında bir dolayla beraber turu tamamladım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. İlk tur başındaki ilmeği boş alıyorum. Dolama yaptığım ilmeğe bakın şöyle çapraz arasından giriyorum ve bunu ters olarak örüyorum. Sonra bakın, bir dola bir ör ilmeğimiz var ya. Ördüğüm ilmeği şöyle ipi arkaya alayım. Düz ilmeği şişime boş alıyorum. Dolama yapmış olduğum ilmeği arasına girip çaprazdan ters örüyorum. Bakın, düz ilmeği boş aldım, örmedim. Dolama yaptığım ilmeği ipi kendime alıyorum. Bu çaprazından girip, yani bunu bir gizli artırma düşünün. Bir gizli artırma oluyor. Şöyle çaprazından girip ters olarak örüyorum. Düzü boş, dolama yaptığımı ters olarak örüyorum. Düzü örmeden şişime boş alıyorum. Tersi dolama yaptığımı ters olarak örüyorum. Bakın, bir boş, bir ters. Boş alırken şiş arkada, bu düz ilmeğimizin önünde ip olmaması lazım. Ters örerken ipi kendimize alıp çaprazından batıp ters örüyoruz. Bu turu da böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, turu tamamlamak üzereyim. Son birkaç ilmeğim kaldı. İlk sırada biraz böyle ilmek sayınız arttığı için sıkılmış olabilirsiniz ama bunu birkaç sıra yapacağız zaten. Bakın, düzü boşaldım, tersi ördüm, düzü boş aldım ve tur sonundaki son dolamam, tersi de boş olarak ördüm. Tersi boşu özür dilerim, doladığımı da ters olarak ördüm. Yoruldum arkadaşlar ben de. Evet, tekrar tur başındayız. İkinci sıradayız. Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında biz bu çalışmayı sizinle yaptık. Tekstil tipi lastik çalışmasında yaptık. Böyle çift kat örgü örüyoruz aslında. Başka yerlerde kullandık. Fakat elbise belinde daha önce kullanmamıştık. Şimdi orada da kullanıyoruz. Çok kolay ve çok güzel bir tekniktir. Şimdi bu sırada da ne yapıyoruz? Ne yaptık? Düzleri boşalmıştık. Tersleri örmüştük ya. Şimdi düzleri öreceğiz arkadaşlar. Bakın, tur başında ilk düz ilmeğim var. Düzü düz olarak ördüm. Bakın, ipi kendime aldım. Tersi boşaldım. Tersi örmüyorum bu sefer. Tekrar bakın, ipi arkaya attım. Düzü düz olarak ördüm. İpi kendime aldım. Tersi örecekmiş gibi tersi örmüyorum. Boşaldım. Düzü düz olarak ördüm. İpi kendime alıyorum. Tersi boş olarak alıyorum ve tekrar
İpi arkaya atıp düzü örüyorum. Bakın. İstediğimiz şey bu. Bir önceki sırada tersleri ördük. Düzleri boşaldık. Şimdi tersleri boş alıp düzleri örüyoruz. Bir sonraki sırada yine tersleri öreceğiz. Düzleri boşalacağız. Bu şekilde birkaç sıra öreceğiz. Bel kısmımız artık bitecek. Çok hoş bir görüntü olacak. Sonrasında da artık bu çalışmayı sonlandıracağız. Bakın tersi boş aldım. Düzü ört. İpi kendime aldım. Tersi örecekmiş gibi aldım ama örmedim. Boş aldım. Ardından düz ilmeğimi ördüm. Bu kadar kolay. Bir sonraki sırada düzleri boş alacağız ve tersleri öreceğiz. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Birkaç sıra bu şekilde örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın yapmak istediğimiz şey şöyle çift kat örgü. Bu bel lastiğinde filan kullandığımız örgü. Görüyor musunuz? 110 ilmeğimizi bir dola bir ör bir dola bir örnen beraber tam 220 ilmeğe çıkardık. İlmek sayımız 2'ye katlandı. Düzleri örüp tersleri boşaldık. Sonra tersleri örüp düzleri boşaldık. Yani ne yapmış olduk biliyor musunuz? 110 ilmeği önde düz örmüş olduk. Diğer artırarak elde etmiş olduğumuz 110 ilmeği de arkada ters örmüş olduk. Şöyle bakın, hem önde hem arkada böyle 2 kat örgü olmuş oldu. Belin esprisi bu. Bundan ibaret. Şimdi bizim 220 ilmeğimiz oldu. Bizim ilmeklerimizde biraz eksiltme yapmamız lazım. Böyle çok da eksiltmeyeceğiz. Kloş bir görüntü elde edeceğiz. Böyle geniş bir elbise. Dolayısıyla şimdi ben bir hesap yaptım. 7 ilmekte bir ilmek eksilteceğiz. Fakat 4 kez de arkadaşlar o 7 ilmekte bir kestikten sonra bir daha keseceğiz. Ama onu 4 kez yapacağız. Şimdi tur başından itibaren başlıyoruz kesimlere. İnşallah yaptığım hesap doğrudur. Biraz matematik yaptık ama acaba doğru mu yaptık? Örünce göreceğiz ama muhtemelen doğru yani. Şimdi tur başından itibaren bakın. Hem önde hem arkada ilmeklerimiz var ya. En son arkadaşlar ters örgüyle beraber ördüm. Kaç sıra ördüğümü de söylemedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra önde 5 sıra arkada olacak şekilde toplamda 10 tur örmüş oldum. En sonda ters örgülü kısmı ördüm. Düzleri boşalmıştım. Şimdi düz örgüyle var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Ama ilmek sayımızda eksiltme yapacağız. Bakın şimdi tura başladım. Düz örgü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bakın 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir ilmek eksilttik. Ne dedim? 4 yerde bunu 2 kez tekrarlayacağız. Şimdi bir kez daha burada onu tekrarlayalım. Sıradaki 2 ilmeği yine birlikte ördüm. Birini yaptık. 3 kez daha aynı çalışmayı yapacağız. Şimdi bir miktar 7 örüp bir keselim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bu arada arkadaşlar bakın tam bu lastik kısmında da ilk yumağım bitti. İkinci yumağa geçtim. Evet 7 ilmek ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği bakın düz ilmek önde olacak şekilde. Az önce düz ilmek bu taraftaydı. Soldan sağa kesmiştik. Şimdi sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte kestik. 7 ördük, bir kestik. Yine aynısını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şimdi 2 ilmeği beraber keseceğim. Bakın düzü önde olacak şekilde şöyle soldan sağa ördüm ve kestim.
Tekrar 7 örelim, bir keselim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte keseceğim. Bakın düz ilmek önde, şöyle 2 ilmeği birlikte ördüm ve kestim. Tekrar 7 örüp bir keselim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmek ters burada, düz burada. O yüzden düz taraftan batarak bir ilmek kestim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın düz ilmek burada. Tersi hemen arkasına alıp ikisini birlikte kestim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 2 ilmeği birlikte keseceğim. Bakın ters ilmek arkada kalıyor. Düz önde. İkisini birlikte ördüm ve kestim. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Şimdi bakın düz ilmeğim burada. Tersi hemen arkasına aldım. İkisini birlikte kestim. Devam. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Ardından ikisini birlikte ilmeklerimin yönünü kontrol ederek kestim. Şimdi bir ilmek hemen arka bedenin bir tarafında kestik. Şimdi bir ilmekte aynı dediğim gibi yapalım. 4 kez kesecektik ya peş peşe. Birini kesmiştik. Şimdi 2'yi de keselim. Şimdi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın sıradaki 2 ilmeği yönünü düzelterek kestim. 1 tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm, kestim. 2 ikinci kez bunu yaptık. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın burada ilmek ters geldi, düzelttim, düzü öne aldım, ikisini birlikte. Şimdi ön bedene geçtik. Bir tane burada yapalım o çiftliği. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Sonra 2 ilmeği birlikte ördüm ve tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Yani 2 tane kesim yaptık. Ne yaptı? 3. Şimdi hep 7 örüp bir keselim, 7 örüp bir keselim. Şu tur sonuna gelmeden 4. kez aynı çalışmayı yapacağız. Şimdi hep 7 örüp bir keserek tur sonuna yaklaşalım. Evet arkadaşlar, tur sonuna yaklaştım. Şimdi en son 2 ilmeği birlikte ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Şimdi 4. ve son kez 2 kez peş peşe kesim yapacağım. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Dikkat ettiğim şey düz ilmekler önde olacak. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi ne kaldı geriye? 5 ilmeğim kaldı tur bitmesine. Şimdi arkadaşlar şu kesim yaptığım ilmekleri bir sayayım bakayım. Bize lazım olan sayı 192. Bakalım tutmuş mu hesabımız? Evet arkadaşlar, 193 ilmek saydım. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi 1
2 ilmek öreceğim. Zaten 3 ilmek kaldı tur sonunda. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp son ilmeği de ördüğümde tam %92 ilmek olmuş oluyor. Yani aynı şey. 4 kere çift kestik. Onun haricinde hep 7 örüp 1 kestik. Şu son 5 ilmek kalınca da son bir tane daha kesmiş olduk. Şimdi sizinle birlikte tekrar sayalım bakalım kaç ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Şuraya kadar 100. Şunu bir takayım. Şaşırırsam en azından 100'e kadar belli olsun. Evet, devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Allah'ım sana şükürler olsun. Evet, 192 ilmeği yakaladık arkadaşlar. Çok da güzel olmuş oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Eteğimizi öreceğiz artık. Hep düz örgülerle beraber etek ucunun olduğu yere kadar 192 ilmeğimizle beraber örgümüzü öreceğiz. Etek ucumuzda son bir ajurlu ve fıstıklı çalışma var. Yine tam yaprak sayılmaz ama böyle V gibi yaprağın şöyle yarımı gibi, hatta şöyle yarım yaprak gibi bir çalışmamız olacak. Oraya kadar etek boyumuzu hep düz örgülerle örmeye devam edeceğiz. Sonra etek ucu çalışmamızla da zaten bu zor diye düşündüğünüz, gözünüzde çok büyüttüğünüz, acaba nasıl örülür dediğiniz elbiseyi bitirmiş olacağız ve çok düzgün sayılarla, çok düzgün kalıpla ve ip seçimi konusunda hala hemfikirim. Yani düzgün bir ip seçtim. Kalın iple beraber çok hoş durmaz arkadaşlar. Biraz dökümlü olması lazım. Eğer kalın, daha kalın iple örerseniz, yani şöyle bakın, bu ince sayılabilir, yani orta kalın, çok ince de değil ama kalın iple örerseniz mutlaka şişinizi de büyütmeniz lazım. Yani bu Nako Elite Baby, Alize Baby Bes gibi iplerle örerseniz 4,5-5 milimetre örgü şişi kullanırsanız ancak böyle dökümlü bir şey elde edebilirsiniz. Eğer büyük örmek isteyen arkadaşlar olursa, hep diyorum ya, daha kalın ip ve daha kalın şişlerle daha büyük örgüler elde edebilirsiniz. Onlar öyle örebilir. Ama minik bir elbise örmek isteyen arkadaşlar, dediğim gibi bebe ipiyle de örmek istiyorsanız Alize Happy Baby kullanarak aynı sayılarda örebilirsiniz. Ama yine de yani şiş numaranız 3,5-4'ten az olmasın arkadaşlar. Eğer çok sıkı örerseniz sert bir örgü olur. Bu koldaki şu şey var ya, bolluk, genişlik. Bu böyle olmaz. Yani ben biraz sıkı ördüm mesela. Normalde daha böyle geniş bir kol görüntüsü var. Aslında sayılarımız aynı. Sadece bol örüldüğü için tabii daha geniş duruyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yani ben 3,5 milimetre örgü şişi kullandım. Ama sizin eliniz çok bol değilse arkadaşlar, 4 milimetre örgü şişiyle örmenizi size tavsiye ederim. Dolayısıyla bir tık büyük olur.
Ama eliniz çok bolsa o zaman da yani 4 numarayla örmeyin arkadaşlar. Çok bolsa yalnız böyle delik delik bir örgü oluyorsa o da hoş olmaz. O zaman 3,5'la siz de örün. Evet, şimdi konuşa konuşa geldik tur başına. Dediğim gibi bakın şu görüntüyü elde etmek için yapmıştık. Bitti. Sayımızı ayarladık. Şimdi 192 ilmeğimiz var şişimizde ve 192 ilmeğimizle beraber arkadaşlar ya bir karış rahat öreceğiz. Yani bir 20 santim falan rahat öreceğiz. Öyle düşünüyorum. Ama tabii ördükçe de karar vereceğim. Örelim, sonra etek ucu çalışmasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, artık elbisemizin son bölümüne geldik. Etek kısmını örüyoruz ve bu bölümle beraber de bu güzelliği tamamlayacağız. Sanki çok mu güzel oldu? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum da çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık? En son şu beldeki çalışmayı yapmıştık. İlmeklerimizde bir ayarlama yapmıştık. 192 ilmeğe ilmek sayımızı ayarlamıştık ve düz örgülerle beraber örmeye başlamıştık. Arkadaşlar tam 45 tur boyunca örgümü ördüm ve bakın şimdi size santim ölçüsü de vereyim. 16 santim uzunluğunda ben bir örgü elde etmiş oldum. Bakın şöyle tuttuğumda 16 santim, gördünüz mü? 16 santim benim için yeterli. Bu santim uzunluğunu daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinizle alakalı. Benim için bu yeterli oldu. 45 sıra ördüm ve gayet güzel oldu. Ardından ne yaptım? Hemen onu söyleyeyim. Çok kolay bir çalışma. Sayımı zaten ona göre ayarlamıştım ve öyle örmüştüm. Turum bitti arkadaşlar. Düz örgüleri bitirdim. Artık etek kısmının çalışmasını yapacağım. Hemen şöyle yaptım. Bakın. Tur başlangıcım burada. Turum bitti düz örgülerle. Yeni tura başladım. İlk ilmeğim popcorn çalışması. Popcornumu çalıştım. Sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördükten sonra bakın yaprak çalışması yaptım. Ne yaptım? Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Şu benim ana ilmeğim. Sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Yaprak çalışmam bitti. 1, 2, 3 düz ilmek ördükten sonra tekrar popcorn yaptım. Sonra yine 3 düz ilmek, 1 yaprak, 3 düz ilmek, popcorn. 3 düz ilmek, 1 yaprak, 3 düz ilmek, popcorn olacak şekilde bütün turu örüyorum. Şimdi beraber tamamlayacağız. Sözlü olarak önce anlatmak istedim. Bakın en son popcorn çalışması yaptıktan sonra yaprak çalışmamı tamamladım. Şimdi popcornla beraber devam edelim. Nasıl yapıyorduk popcornumuzu? İlmeğimizi, tığımızı alıp 3 zincir çekiyorduk ve aynı ilmeğin içerisine 5 tane ikili trabzan örüyorduk. 3, 4 ve 5. Bakın tığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte ördüm. Bir zincir çektim ve şişimi aldım. Ne dedik? Popcorn'dan sonra 3 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Sonra yaprak çalışmamı yapacağım. Bakın sıradaki 5 ilmeğe yaprak çalışmamı yapacağım. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bu benim ana ilmeğim. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek bu 2 ilmeği birlikte ör. Yaprak çalışmam bitti. Ne yapıyorduk sonra? 1, 2, 3 düz ilmek örüyoruz. Ve sıradaki ilmeğim popcorn ilmeğim. Bunu da çalışalım, zaten tur bitiyor. Zaten son bölüm, artık ne kadar uzayabilir ki, değil mi? Evet. Tığıma ilmeğimi aldım. 3 zincir çektim. Sonra ilmeğimin içerisine 5 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 5'ini birlikte ördüm. Bir zincirle sabitledim ve şişimi aldım. Bakın
tur bitiyor. Bütün turu bu şekilde çalışıyorum. Şimdi tur sonuna geldik. Son bir yaprak çalışması yapacağız. Popcorn bitti. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Bakın sıradaki 5 ilmeğim yaprak ilmeklerim. İlk 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Bu ana ilmeğim. Ana ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek 2 ilmeği birlikte ördüm. Tur sonunda 3 ilmeğim var. Nasıl bitiriyorduk zaten? 3 ilmek örüp tekrar popcorn çalışıyorduk ya. Bakın 3 ilmek ördük. Turumuz bitti. Şimdi arkadaşlar bir sonraki turumuzda sadece var olan ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Yaprak çalışmasının ikinci sırasını da göstereceğim. Sonra kollarda yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. Aslında hiç göstermeme bile gerek yok ama yine de göstereceğim. Evet. İlmeklerimin tamamını bir tur boyunca düz örgülerle örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tur boyunca var olan ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak ördüm ve yine turumu tamamladım. Şimdi yeni tura başlayalım. Yaprak kurulumunun ikincisi olacak. Koldakilerin aynısı ama ben bir kez daha göstereceğim. Bakın, popcorn ilmeğimden sonra 1 2 ilmek ördüm. Bakın, ana ilmek burada. Bir önceki kesim yaptığım ilmek burada. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Soldan sağa doğru. Sonra bir ilmek ördüğümde bakın ana ilmeği gördüm. Bir dola, ana ilmeği ör, bir dola. Sonra bir ilmek ördüğümde bakın yaprak kesim ilmeğim burada. O ilmek ve yanındaki ilmeğin yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim. Ardından 1 2 popcorn ilmeğim 3, sonra 4, sonra 5. Tam 5 ilmek örüyorum. 5 ilmekten sonra bakın kesim yaptığım ilmek ve önündeki ilmek. Sıradaki 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm, bir doladım, ana ilmek burada. Ana ilmeği ördüm, bir doladım, bir ilmek ördüm. Yine soldan sağdan sola doğru 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek birlikte ördüm. Arada 5 düz ilmeğim var. 1 2 üçüncüsü popcorn ilmeğim 4 ve 5. Yine sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ör. Bir ilmek ör, bir dola, ana ilmeği ör, bir dola, bir düz ördükten sonra bakın yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördük. Arkadaşlar, bir sıra yaprağın kurulumunu yapacağız. Bir sıra var olan ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde yaprak çalışması oluşturacağız. Toplamda da arkadaşlar 16 tane yaprağımız var. Şöyle saydığımızda 16 yaprak çalışması olacak. Şimdi yaprak çalışmalarımızı yapalım, sonra birlikte yine devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın yaprak çalışmamı tam 4 ajur boyunca çalıştım. Bakın 1 2 3 4. Kolumuzda biz bunun beşlisini çalışmıştık. 1 2 3 4 5. 4 tanesi yeterli ama 5'e tamamlamak isteyen arkadaşlar yine bunu da 5'e tamamlayabilirler. En son 4'ü tamamladığımda bakın bitiş ilmeklerim burada. En son 2 ilmeği birlikte ördüm. Arada bir düz ilmek. Sonra sıradaki yaprağın 2 ilmeğini bir ördüğüm ilmek. Yani yapraklar bitti. Bakın bitim ilmekleri bunlar. Arada bir düz ilmek kaldı. Eğer 5. ajuru da yapmak isterseniz ne yapıyorduk? Bu üçünü birlikte örüyorduk. Tıpkı kolda olduğu gibi. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bunu böyle çalıştım. Sonra bir tur boyunca var olan ilmeklerin tamamını ördüm. Yaprağım bitti.
Şimdi arkadaşlar tıpkı yaka ve kolda yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını yaparak bitireceğiz. Daha doğrusu kolda yaptığımızı yaparak bitireceğiz. 6 sıra yine 6 tur boyunca yine örelim. Şuranın çalışmasını yine beraber yapalım. Sonra 6 sıra daha öreceğiz ve kesim yaparak artık elbisemizi bitireceğiz. Şu görmüş olduğunuz yaka kısmına bir kalın fiyonk aldım. Onu ona takacağım. Kurdaleden bir fiyonklu çalışma yapacağım ve bu güzelliği tamamlamış olacağım. Evet, şimdi 6 tur boyunca düz örgülerle örelim ve devam edelim. Arkadaşlar 6 tur düz örgülerle beraber örgümü örttüm. Şimdi kol ve yakada yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını uygulayacağız. Bakın tur başlangıcındayım. Önce sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek başlayalım. Bakın tur başında ilk 2 ilmeği örerek tura başladım. Sonra bir dola 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola 2 ilmeği birlikte ör. Bütün turu aynı şekilde örüp tamamlayalım. Evet, tur boyunca bir dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bakın bir doladım. Bakın 2 ilmeği birlikte örmüştük ya arkadaşlar. Bir doladım. Şu 2 ilmeği tekrar birlikte ördüm. Ne olmuş oldu? Hep aynı şekilde tamamlamış olduk. Sonda 2 ilmek vardı. Bir dola, bir ilmek, bir dola olarak tamamladık. Şimdi burası bizim tur başımız. Bundan sonra arkadaşlar yine düz örgülerle var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Şu anda ördüğüm sırayla beraber toplamda 6 sıra örelim ve öyle keselim. Daha göstermeyeceğim çünkü kolda yapmış olduğum çalışmanın birebir aynısı olacak arkadaşlar. Şu sırayla beraber ama bakın dikkat edin. Bu sırayla beraber 6 sıra. Bu benim birinci turum. Bunu 6 tura tamamlayıp örerek kesme tekniğiyle keselim. Keserken de dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, sıkı kesim sakın yapmayın. Eğer sıkı kesim yaparsanız elbisenin etek kısmı toplar, çeker. Aynı şey kollar için de geçerli. Bakın benim kol çalışmama ne kadar esnek ve ne kadar düzgün, görüyor musunuz? Herhangi bir çekme yok. Koldan daha çok dikkat etmeniz gerekiyor etek ucunda. Evet, tam 6 sıra bu sırayla beraber 6 tur boyunca örgümüzü örelim. Sonra esnek bir şekilde ilmeklerimizi keselim. Yine kolda yaptığımız gibi ikiye kıvıralım arkadaşlar. En güzel öyle oluyor. Böyle sanki pantolon teller gibi göstermiştim kolu dikerken. Aynı şekilde etek kısmımızı da dikelim ve bitirelim. Ben de şimdi dediklerimin hepsini yapayım. Kurdalemi yakama bir geçireyim. Kameramı da ayarlayayım. Şöyle son halimizi bir görelim. Sonra en boy ölçülerini sizlere vereyim. Ortalama ne kadar büyüklükte olduğu hakkında, daha büyük ve daha küçük nasıl yapabiliriz hakkında biraz bir şeyler ilave ederek artık çalışmamı sonlandırayım. Evet, tamamlayıp geliyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, çok mu güzel olduk? Bayıldım ben. Bayıldım. Harika oldu. En son ne demiştik? Şu tırtırlı çalışmayı yapmıştık. Arka sırada demiştik ki arka sırada dahil, yani iki örüp iki ilmeği birlikte örüp bir doladıktan sonra düz örgülerle örmeye başladığımız sırada dahil tam 6 sırada bitirelim demiştim, ama 5 sırada bitirirseniz de olur arkadaşlar. Çünkü bakın, şöyle diktiğimde gelip tam şuraya dayanmaması lazım. Bunu böyle düzgün bir şekilde kıvırmamız lazım. Kıvırdığımız yer buradaki örnekli kısma gelmemesi lazım. Nasıl güzel oldu bir bakın. Harika oldu ve rahat 1, 2, 3 yaşın giyebileceği büyüklükte oldu. Şimdi ölçülerini vereceğim. Arkadaşlar, bir kurdale geçirdim böyle yaka kısmımızda. Kurdale geçirebilmek için zaten bir çalışma yapmıştık. 3 tane yine elbiseme uygun tonlarda ince düğme kullandım. Tam 2 yumak iple beraber görmüş olduğunuz elbisem bitti. Ama ekrana sığdıramıyorum. Biraz büyük bir çalışma. Şimdi hemen ölçüleri vereyim. Şöyle çevireyim ve ölçülerimi vereyim. Arkadaşlar, yakadan etek ucuna kadar uzunluğum tam 42 santim. Şu kol kısmından hemen haroşalı bölgeden aşağı ölçtüğümde de 39 santim uzunluğunda. Kolumuz yine şu haroşalı kısımdan ölçtüğümde 32 santim. Şöyle çevireyim. Bakın 32, hatta 33 santim uzunluğunda. Şu lastikli olan şu kısımdan aşağıya olan uzunluğu 19,5 santim. Roba kısmım şurada omuzdan yine buradaki çift örgülü çalışmaya kadar olan uzunluğumda 17,5-18 santim civarı. Koltuk altından koltuk altına olan şu genişliğim tam 28 santim arkadaşlar. Etek kısmımın en geniş kısmı, şöyle bir uçtan bir uca çapraz tuttuğumda 48 santim. Bence oldukça güzel bir genişlik arkadaşlar. Ne dar ne böyle çok bol diyebileceğimiz bir çalışma. Bence eniyle boyuyla her şeyiyle harika bir çalışma oldu. Bence en kötü kısmı şu fiyonk bağlaması. Çünkü ben fiyonk bağlama konusunda aşırı yeteneksiz bir insanım. Geri kalan her şeyi bence dört dörtlük oldu. Ama yine söylüyorum arkadaşlar, şayet bu elbiseyi bir kez daha örmeye kalksam, kol altlarını dikişli değil de, bakın dikişli hiçbir problem yok. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Dikişli değil de yine bütün olarak örerdim. Ve bunun hırkasını anlatacağım. Hırkasında da kol kısmını özellikle bütün öreceğim arkadaşlar. Eğer hırka örmek isterseniz kolu bütün, ya da hırkanın kolunu böyle, ya da hırka videosunu izledikten sonra eğer elbiseyi örmeyi düşünüyorsanız elbisenin kolunu bütün örmek isteyen arkadaşlar, zaten kol sayılarımız aynı, değişen hiçbir şey yok. Şimdi burası elbisemizin ön yüzüydü, burası da arka yüzü. Aslında göreceli bir şey. Burayı arka olarak kullanıp burayı ön olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Yani yakamız çok güzel. Ben şimdi topladığım için böyle küçük görünüyor. Tam bebeğin boynunu böyle 2-3 yaşa kadar rahat sarabilecek genişlikte bir çalışma olmuş oldu. Her şeyle dört dörtlük oldu. Aferin bana. Evet arkadaşlar, şimdi bu modeli nasıl büyütüp nasıl küçültebiliriz? Küçültmek isteyen arkadaşlar olursa, yani kullanmış olduğum ip ve şiş numarası zaten ince. Sadece roba boyunu
şöyle artırmaları daha az yaparak ayarlayabilirsiniz kol boyu ve beden boyunu. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar en kolay yolu bir tık kalın ip ya da ben bunu 3,5 milimetre ile ördüm arkadaşlar. 4 milimetre örgü şişiyle de bu ip çok rahat örülebilir. Eğer yarım milimetre tığınızı şişinizi büyütürseniz yine en az bir yaş bu elbise büyür. Onun haricinde bir tık daha kalın ip ve yine bir numara daha büyük şişle örerseniz yine elbiseniz rahat birkaç yaş büyür. En kolay yolu budur. Ama sayılarla oynamak isterseniz başlangıç sayılarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Robada klasik zaten yakadan başlanan bir roba çalışması, artırarak örebilirsiniz. Mesela 10 ilmek artırarak o 10 ilmeğin 4 ilmeğini öne 4 ilmeğini arkaya, geri kalanı kollara ilave edemezsiniz. Çünkü kolun tek sayı olması lazım. O zaman şöyle yaparsınız. 3 öne 3 arkaya 6 eder. 2 bir kola 8, 2 bir kola 10 ilmek olur. Yani 10 ilmek artırmak isterseniz yakayı 3 öne 3 arkaya 2'şer ilmek de kollara koyarak yakadan da büyüterek örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir anlatımımın daha sonuna geldim. Çok istediğiniz bir model çalışmasıydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beklentilerinizi karşılamışımdır. Mutlaka beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.